Merhaba. Ee, Bu adresi nasıl görüyor? Ha, öyle diyorsun. Kelime neydi? Ha, git. Git bir şey. Neyse onu unutalım. Öncelikle biz kimiz bundan başlayalım. Merhaba, ben Ömer. Bu oyunda kodlama, oyun tasarımı ve bölüm tasarımı üzerine uğraştım genel olarak. Merhaba, ben Stefan. Almanya'dan geliyorum. Chevrolet ve güzel tasarım yaptım. Bir de uzaylı zekası yaptım. Selamlar, ben Kerem. Londra'da 3. sınıf müzik öğrencisiyim. Tahmin edebileceğiniz gibi oyunun müziklerini ve ses efektlerini ben yaptım. İlk gün oyunu geliştirmeye dair hiçbir şey yapmadık. Sadece tema düşünmeyle geçirdik. Bu süreçte İsveç'teydik ve hala öyleyiz. O yüzden şu an finalde yanınızda değiliz. Hepimizin dilini bilmediği bir ülkede bulunması, hatta takım içinde bile birbirimizin dilini konuşamıyor olmamız, İngilizceyi yani dili, bizi birbirimize bağlayan temel unsur kıldı. Biz de birbirine bağlılık temasını soyut bir şekilde dil üzerinden yorumlamaya karar verdik. Dilin eksikliği bu bağlantının gerçekliğini en iyi hissettiren şeydi. Dilini bilmediğimiz bir ülkede bulunmamızın zorluklarını gerçekten hissettik burada. Yurt dışında bulunduğum sürede bazı kelimeleri farklı yerlerde tekrar tekrar görüyorum. Ve o kelimenin ne olduğuna dair bir tahminde bulunuyorum. Ve bu tahminler her zaman %100 doğru olmasa da yolumu bulmama yetecek kadar bir bağlantı sağlıyor bana. Ve bu olayı neden oyunlaştırmayalım ki diye düşündüm bu cemde. Yabancı bir ülkede bulunmak, yabancı bir kültür ve dil ile baş etmek demek. Adeta bir uzaylı şehrine gelmişsiniz gibi. Bu yüzden oyunumuzu bir uzaylı şehrinde yolunu bulmaya çalışan bir adam fikri üzerine geliştirmeye başladık. Oynanışı tasarlarken Chance of Scenario oyunundan bayağı bir esinlendim. Elimizde bir defter var ve çevremizde bilmediğimiz bir sembol gördüğümüz zaman onu deftere kaydediyoruz. Ve bu sembolün yanına o sembolün ne olabileceğine dair bir tahminde bulunuyoruz. Bu tahmine elle giriyoruz. Ve oyun bize hiçbir zaman bu tahminin doğru olup olmadığını söylemiyor. Etrafta aynı sembolü farklı yerlerde tekrar tekrar görüyoruz. Ve çevresindeki bağlama göre ne olduğuna dair bir tahminde bulunuyoruz. Burada bir heykel var. Altında da böyle bir sembol var. Muhtemelen bu sembol heykel anlamına geliyor. Burada da başka bir heykel var. Ve altında yine aynı sembol. Bir şey ve heykel. Bu heykeli diğer heykelden ayıran şey kırmızı olması. Herhalde bu sembol kırmızı anlamına geliyor. Burada da aynı sembol var. Hem de kırmızı geçidin üstünde. O zaman bu da yeşil demek herhalde. Oyunun gidişatı bu şekilde. Tabii ki bu öğrendiğimiz sembolleri bir yerde kullanmamız lazım. Uzaylılara sorular sorabiliyoruz. Ve cevaplarının ne olduğunu bu not aldığımız sembollerle deşifre edebiliyoruz. Ha, tamam, bu metro. Metro demek. Okey. Git metro. Metroya nasıl gideceğim ki? Metroya nasıl gidiyoruz? Ayrıca uzaylıların sorduğumuz sorulara cevapları tamamen mekan bazlı. Soruyu sorduğumuz sırada haritanın hangi bölgesindeysek ona göre bir yol tarifi cevabı oluşturuluyor. Kısacası yolumuzu bu şekilde bulmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu oynanışa en çok hizmet eden şey atmosfer. Bu şehrin inandırıcı ve yaşayan bir şehir olması gerekiyor. Ve burada devreye Stefan ve Kerem giriyor. To make the city feel alive, we needed a lot of aliens working on the streets and inside the stores. They pick random destinations and stay in the stores for a bit, like real people would. Ömer created the sprites for the aliens, and I animate and color them in a shader, so it's cheap to have a lot of them. The city had to be big and a little confusing so people don't find the correct way in accident. The whole city is made up of free assets, put together in creative ways to make something new. It's a process called kit bashing. The buildings are huge, overhanging, and full of neon lights to make you feel small in a big futuristic city. We use baked global illumination, which makes the light spread in the streets. The game uses a custom shader, which is mostly basic. The special part is taking the light map color and posterizing it. That means making the color less smooth, making it look more stylized and adding more contrast to the otherwise flat textures. Oyunda kullanılan müziklerin de atmosfere bağlı bir öğe olmasını istedik. Bu yüzden arkada sürekli çalan bir müzik yok. Bunun yerine farklı dükkanlara, farklı müzikler ekleyerek yaşayan bir şehir hissiyatını güçlendirmeye çalıştık. Ses efektleri kısmında da uzaylılar için 15 olumlu ve 15 olumsuz ses yaptık. Bunun hem monotonluk hissiyatını gidermesini hem de verdikleri tepkiyi anlamamıza yardımcı olmasını istedim. Ben de uzaylılar için sıfırdan bir alfabe tasarladım. Her bir sembol bir kelime anlamına geliyor. Ve sembollerin karşılıkları neyse ona benzer bir şekilde tasarlamaya çalıştım bu sembolleri. Ve evet, Git evi de bu şekilde geliştirdik.
Bu jam'de gerçekten çok keyif aldık. Özellikle uzaylıları yaparken. Umarım siz de oyunumuzu oynadığınızda keyif almışsınızdır. Ve görüşmek üzere. Görüşmek üzere.